Merhaba, Hıvak Play'e hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Fresh Air Hıvak Genel Müdürü Alican Kerimov. Alican merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ olun. Sağ ol, bizler de seni gördük burada. Çok mutlu olduk. Alican, seni biraz yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdun? Biraz karışık bizim şey. Yani biz Azerbaycan vatandaşıyım bu arada. Çifte vatandaşım. Sovyet Birliği zamanında aslında doğdum. Letonya doğumluyum. Ailemiz orada yaşıyordu o dönem. Sonra Azerbaycan'a tekrar geri döndüler. 5 yaşında döndük Azerbaycan'a tekrardan. İşte 18 yaşına kadar Azerbaycan'da eğitim hayatımı tamamladık. Sonra üniversiteyi kazandık Türkiye'de. Türkiye'ye geldin. Aynen. Peki üniversiteye kadar nasıl bir çocukluk, nasıl bir öğrenci hayatın vardı? Üniversiteye kadar biraz yani dersini böyle ödevini yapan, yani büyüklere hep örnek alan bir profil yapısına sahiptim. Ya böyle kavgadan ne kadar böyle kaçsak da yine de böyle çocukluk kavgalara falan böyle karıştık. Ama günün sonunda yine eğitimi bırakmadık. Yani sıkı sıkı tuttuk yani eğitimin kolundan. Peki buralara kadar geldik. Türkiye'ye geliş tercihi nasıl ortaya çıktı? O dönem bizim bir öğretmen vardı. Öğretmenimiz bahsetti. Böyle ÖSYM'nin düzenlediği göç sınavları vardı. 3 ya da 4 tane bir fenden imtihan veriyorduk. Onlar işte matematik, geometri, mantık ve Türkçe olarak sınava girdik. İşte onda bir sene falan hazırlık kursunu tamamladık. O vesileyle biz kazandık, işte Isparta'yı kazandık. Hangi bölüm? Bir de kaç yılda geldin Türkiye'ye? 2008'de geldim ilk. Tabii biraz turistik oldu. Hani bir bakalım, görelim nasıl bir yer. Yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? 2009'da üniversiteyi kazandım. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi. Teknik Eğitim Bilimleri. Otomotiv öğretmenliği mezunuyum. 4 yıllık. Üniversite nasıl geçti? Ya Isparta'da fazla yapılacak bir şey yok. Hani tamamen zaten kime sorsanız herkes tam öğrenci şehri diyebiliriz. Fazla aktivite olmadığı için de tamamen derslere gömüldük. Ya biraz zor süreçti. Çok da kolay olmadı. Hem maddi olsun hem böyle manevi olsun, aileden uzak, akrabalardan uzak. Ama bir şekilde dost, arkadaş o şekilde tamamladık eğitim hayatımızı. Azerbaycan'da hangi şehirdeydin? Başkentte Bakü'deydik. Bakü'deydin. Bakü'den Isparta kıyasladığın zaman farklılıkları olan bir şehirler mi? Tabii çok farklı. Bir kere hani ben ilk geldiğimde çok az nüfusu. Isparta'nın hatta rakamlar falan görünce şaşırdım, acaba nereye gidiyoruz diye. Bakü gelişmiş bir şehir. Yani 10 sene 15 sene önce de gelişmişti. Şimdi daha da üstüne kata kata geldi. Ya büyük şehirden sanki böyle bir ilçeye gidermiş gibi olduk. Ama tek hedefimiz vardı. Eğitim. Yani eğitim bir şekilde başarılı bir şekilde tamamlama niyetimiz vardı. Kaç yılda mezun oldun? 2014'te mezun oldum. 14. 4,5 senede mezun oldum. Sonra tekrar Azerbaycan'a döndün mü, Türkiye'de mi kaldın? Ya biliyorsunuz bizde de askerlik zorunlu. Askerliği bir an önce hani kafamdan sileyim diye bitirir bitirmez yani mezun olur olmaz bizim bir nişan oldu. Nişandan sonra askerliğimizi tamamladık bir sene. Döndük, işte evlendik, tekrar İstanbul'a taşındık. Aynen. Peki askerlikte hiç almış olduğun eğitimle ilgili bir şey yaptın mı? Mesleki bir uğraş verdiler mi, görev verdiler mi? Yok, vermediler. Çok bekledim aslında. Öyle sonuçta bir diploma istiyorlar, apostil istiyorlar, bir sürü evrak istiyorlar. Yani yurt dışında eğitim alanlar için geçerli. Tekrar Azerbaycan'da da apostil olması lazım. Yani o diplomayı tanıması lazım. O kendi başına ayrı bir prosedür, evraksal prosedür. Yani onların hepsini tamamladık. Bir şey insan bekliyor. Hani bir görev alayım kendi mesleğimle alakalı. Maalesef öyle iletişimdeydim ben. Rabite diyoruz biz. Yani kısa bir dönem tabii şey olduk. Temel eğitimleri aldıktan sonra rabiteye geçtim. Üniversitede 4 yıl, 4,5 yıl. 4,5 yıla mezun olduk. Peki Alican, askerde mesleki eğitimle ilgili bir görev aldın mı? Yani üniversite 4,5 yıl okudun. Orada almış olduğun eğitimle ilgili bir görev verdiler mi sana? Biz aslında öyle görev bekledik ama maalesef kendi işte mesleğimiz dışında bir askerlik görevimizi tamamladık. İşte temel eğitimlerden sonra bizi rabite dediğimiz yani iletişim, bu bizde Türkiye'de jandarma oluyor. Sınır güvenliği sağlamak için kullanıyoruz. Hani naryat diyoruz. Naryat dediğimiz hani sınırda sürekli asker devreye atanlar, asker arkadaşlarımız, onlarla sürekli irtibatta, hani ya da onların bir sıkıntısı olduğu zaman direkt bize ulaşıyor. Öyle bir askerlik görevimiz oldu. Peki üniversitede staj dönemleri nasıl geçti?
Üniversitede bir 2-3 kere herhalde bir stajımız oldu. Pratik. Bazıları işte liselere falan gittik orada. Hocalar hani biz ilk başta gözetim olarak hani böyle hocalık nasıl onu öğrenmeye çalıştık. Tabii sonra da böyle araç servislerinde falan yani Ford gibi büyük firmalarda şey yaptık. Hani stajımızı yaptık. Ya başarılı oldu ama mezun olduktan sonra tabii hayatın akarına gidince hani nereye hangi nehre varacağım belli değil. Bir vesileyle biz de iklimlendirme sektörüne atıldık yani. Şimdi Azerbaycan'a askerlik için döndün. O sırada evlendin. Tabii askerden önce gitmeden önce nişan oldu. Askere gittik, döndük, evlendik. Tekrar İstanbul'a Türkiye, taşındık. İstanbul'a. Aynen. İstanbul'a geldiği zaman seni bir iş beklemiyordu herhalde. Bir süreç oldu. Nasıl geçti? Tabii aslında bizim hani böyle şey olmasa da İstanbul'da tanıdıklardır, akrabalardır var. Biraz daha şey hani CV'mize güvenerekten sonuçta askerliğimizi yapmışız. Eğitim diplomamız elimizde. Bir iş kaygısı şey olmadı hani iş bulur muyum, bulamaz mıyım? Yani bir şekilde ilk şeyde başladım işe. Kendi mesleğimi aslında yapmak istediğim için bunu diyorum. Bir ADL Motor diye bir reklam olmaz inşallah. Söyleyebilirsin. Bu BMC motorları, Cummins motorları onların yedek parça satışıyla uğraştık. Baktım hani bir yerde tıkanıyor. Hem maaş olarak çünkü rekabet çok yüksek. Biraz dedim hani değişiklik olsun diye başladım hani bir iş arayışına girmeye. Yani bizim iklimlendirmede biraz iyi bir firmalardan birinde bir iş hayatına başladık. Yine de satış ihracat departmanında havalandırmayla alakalı. İşte 5 sene sabit bir yerde çalıştıktan sonra artık dedim ve kendi şirketimi kurup böyle devam etmemde fayda var. Yani iyi ki de böyle yapmışız. 2021'de şirketimizi kurduk Fresh Air Huvak olarak. Fresh Air Huvak bugün hangi ürünleri üretiyor? Ya Huvak dediğimiz zaten böyle derya yani bayağı bir çeşitli ürünler var. Bizim ama ağırlıklı ahu santral dediğimiz klima santralleri, havuz nemleme santralleri, duman egzoz fanları, aksiyel fanlar, jet fanlar bu tarz ürünlere odaklandık. Başarılı bir şekilde ilerliyoruz. 2025 nasıl geçti? 25 çok zorlu geçti. Yani daha da zorlukları bitmedi, devam ediyor. Ya şöyle söyleyeyim, ilk yarı zaten çok kötüydü. Ya bilmiyorum piyasa mı? Piyasanın tabii duyum alıyoruz. Çok da piyasada memnun olan yoktu o dönemde. Ama işte Haziran-Temmuz'dan sonra bir hareketlenme oldu. Biz de haliyle biraz nefes aldık diyebilirim. Bu yıl içinde bir yatırım oldu mu? Fabrika, ofis vesaire. Bu yıl aslında yani bizim açımızdan 2 tane büyük yatırıma girdik. Birisi bir Yalova'da bir yer aldık. Kendi yerimizi aldık. Üretimi oraya taşıdık. Ofisimiz yine Kartal'da aktif olarak satış ofisi devam ediyor. İkinci de makine yatırımına eğildik. Makinamızı aldık. O şekilde hani ilerleyen süreçte tabii pazar veya piyasa iyi olursa bizler de iyi olursa haliyle. Peki Alican, Yalova fabrikası hakkında biraz bilgi verebilir misin? Kaç kişilik bir operasyon ve üretim alanı ne kadar? Bizim üretim alanı çok büyük olmamakla birlikte hani bizim sektöre göre yani bir 250 metrekare bir alana sahibiz. Küçük alanda büyük işler yapıyoruz öyle söyleyeyim. 5 kişi demirbaş sabit bir kadromuz var. İşlerin yoğunluğuna göre yani atıyorum bir 20 tane santral geldi. Klima santralleri. Fizik olarak yani montaj kısmına biz taşeron ilave ediyoruz. Ne oluyor? Ekipler çağırıyoruz. 10 kişilik ekip, atıyorum 12 kişilik ekip. Onlar vasıtasıyla destekli bir şekilde yani vaat ettiğimiz termin neyse yakalamaya çalışıyoruz. Peki ihracat yapıyorsun herhalde. Hangi ülkelere yapıyorsun? Bizim %80 ihracat diyebilirim. Ağırlıklı. Ben bu arada Rusça'da biliyorum. Hani Rusça bildiğimin avantajları şu. İşte Gürcistan'dır, Kazakistan'dır, Türkmenistan'dır, Özbekistan'dır. Bu tarz ülkelere, Tacikistan'dır. Bu tarz ülkelere birebir ziyaret edip oradaki hani bizim mekanik taahhüt firmalarını ziyaret edip birebir irtibata geçip satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Peki şunu sorayım. O bölgelerdeki müşteri kitlesiyle yurt içindeki müşteri kitlesi arasında ne gibi farklılıklar var? En önemli faktör nakit döngüsü. Bizim genelde yurt dışında çalışma şeklimiz %50 peşin,
%50 teslimden önce. Türkiye'de maalesef bu ritmi tutturan çok nadir firmalar var. Yani bizim sektörle alakalı en azından söyleyeyim. Ya paramız en azından garanti diyoruz. Yani %25, %30 karlar değil de atıyorum biraz daha ufak karlarla rakit döngüyü aslında sağlıyoruz. Kurulalı bir 5 sene herhalde geride kaldı. Aynen. İlk sattığın ürünü hatırlıyor musun? İlk sattığım ürünü. Hala çalışıyor musun o firmayla? Vallahi ilk sattığım ürünü hatırlamaya çalışıyorum. Bir firmayla çalıştık. Yani ben bu arada kendi şirketim üzerinden mi yoksa eski şirketim Yani üzerinden şu anda Fresh Air olarak Freshware olarak. daha hatırlanabilir bir zaman olduğu Valla için. herhalde olmuştu. Bir Daikin malzemesi yedek parçasıyla alakalı bir müşterimiz vardı. Muhtemelen ona bir satışımız olmuştu. ilk. Anladım. Aynen. Peki hatırlıyor musun hiç daha önceki şirkette veya çalışma hayatında da otomotiv sektöründe de çalıştın veya Fresh Air'de böyle ilginç bir müşteri anısı, ilginç bir müşteri talebi olmuş muydu? İlginç müşteri talebi hatta belki eskiden vardı unutmuşum ama yakın zamanda böyle bir şey başıma geldi. Klima santrali ama X-Proof isteniyor. Yani elektrikli ısıtıcılığı klima santralinden bahsediyoruz ama X-Proof özelliği olması lazım. Bu da benim için biraz ilginçti çünkü X-Proof dediğimiz aslında ATEX sertifikalı yani sürtünmeden dolayı kıvılcıma karşı bir cihaz diyeyim. Yani bu sürtünme etkisiyle kıvılcım oluşmaması lazım kısacası. Ama yani yanında mesela elektrikli ısıtıcı var. O da yangına bir sebepti aslında. Gaz var. Gaz var aynen. Ateş var, barut var ama yangın olmasın diyorsunuz. Öyle bir ilginç şeyimiz oldu, talep oldu. Peki sektör değerlendirmeni istiyorum. Hem Türk iklimlendirme sektörünü ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetler'de yani Asya kıtasında da bayağı bir farklı ülkelerde çalışmalar yapıyorsun. Ne gibi farklılıklar var iki pazar arasında? Yurt içinde yani biraz daha bilindik genelde bakıyorum hani şartnamelerde falan hep bilindik böyle firmalar şartnameye yazılıyor. O da bilmiyoruz. Ben belki bizlerin bir orta segment diyeyim. Orta segment firmaların eksikliği mi yoksa ona biraz hani yukarıya oynamak lazım aslında. Ama ya karşımıza hep genelde %90 aynı firmalar çıkıyor. Ama yurt dışında maalesef bu yok. Hani bir tek mesela Azerbaycan'da bir firma var, ismini vermeyeyim. Ağırlıklı o firmaya yöneliyorlar. Onun dışında firmalar yani her firmaya aslında orta ölçekli, büyük ölçekli eşit gözle bakıyorlar öyle söyleyeyim. Yani o Türkiye'de farklılık onu görüyorum. İşle ilgili de konulara döneceğiz. Biraz seninle ilgili sorular soracağım. İşkolik misin? Ya aslında hem değilim hem işkolikim yani bakış İş açısına göre. dışında nelerle meşgul oluyorsun? Olabiliyor musun? İş dışında bizim bir tenis grubumuz var. Tenis oynuyoruz boş vakitlerde. Hani boş demeyeyim de biraz daha vakit buldukça, işten vakit buldukça tenise gidiyoruz. Arkadaşlarla yürüyüşe çıkıyoruz. Dağ yürüyüşüne, doğa yürüyüşüne. Öyle çok şeyimiz yok yani böyle. Anladım. Peki yıllar öncesine dönecek olsan tekrardan aynı bölümü okur yine bu sektöre girer miydin yoksa farklı işlerle mi uğraşmak isterdin? Farklı işle yok. Yani bu sektörden çok memnunum aslında. Hani severek yaptığım bir alan, iklimlendirme sektörü. Ama yani keşke biraz daha mesela otomotiv değil de bu meslekle ilgili eğitimimi tamamlasaydım sanki daha da iyi olurdu gibime geliyor. Çünkü otomotiv de iyi bir sektör, önü açık bir sektör. Ama belli şeyde tıkanıyor. Son dönemde elektrikli arabalar çıktı. Hani biraz daha farkındalık oldu. Hani alışılmadık bir durum oldu. Onun dışında yani 4,5 senede hep aynı şeyler yani bana göre motorun A'sından Z'sine kadar bir eğitim prosedürü ama bir yerde tıkanıyor yani. Yani gönül isterdik ki tabii hani böyle ünlü firmalarda bir iş hayatına atılalım ama hayatın dediğim gibi nereye seni konumlandırdığı hiç belli olmuyor. Olmuyor doğru. Aynen. Peki yeni mezun bir mühendis, bir teknik eleman bizim sektörümüzde eğitim almış birisi yeni mezun olup senin yanına gelse ona ne tavsiye edersin? Yeni mezunlar genelde yani siz de takdir edersiniz masa başı iş arıyorlar hani çoğunluğu. Ya biraz daha yani işin mutfağına inip eğitim hayatı hani tam böyle pratik stajlar falan da aslında yardım etmiyor. Bir tek tıpta geçerli o. Yani tıpta son 3 sene falan hep böyle yoğun bir şekilde pratik alıyorlar ama bizim mühendisler şu an pratikten çok yoksun kalıyor. Peki uzun zamandır sektördesin. Elinde sihirli bir değnek olsa bu sektöre neyi değiştirirdin?
Valla sizin videoları izledim. En favori diyeyim yani. Bu çek mevzusu falan oldu. O ya aynısını diyebilirim yani. Çünkü ödemeler bizleri biraz yoruyor ama konuda. Şeyi fark ettin mi hiç sektörü, yani iklimlenme sektörüne girdiğiniz zaman pek çok firma vardı. Bunlardan bazıları şu anda yok. Kimisi kapandı, kimisi yabancı firmalar tarafından satın alındı. Bu özellikle kapanan firmalar sence hangi hataları yaptılar, hangi doğruları yapamadılar? Bir iş geliyor mesela, bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki işlerimiz yok. Bir iş geliyor. Bu sefer hani yeter ki iş olsun, yani içeri dolsun, maliyetine veya maliyetinin altına iş alan firmalar yeter ki çarkı döndüreyim. İş alıyor ve bu alışık hale geliyor müşteri tarafından. Adam diyor ki mesela örnek, yani bir ay önce ben senden bunu $1000 aldım. Sen ona $1000 ve aşağısına satabilirsin. Yani 1100'e satamazsın. Ne oluyor? İşte bir ay sonra 900'e iniyor. Sonra 800'e iniyor. İne gidiyor. Yani nakit akışı oluyor ama aslında bir anlamı olmuyor yani. Bir zararına belki de satış yapıyorsunuz. Çoğu bunu hani böyle o iştahla yine de aynı şeye geliyor. Bu çünkü sabit giderler var şirketlerin. Hani sigortası olsun, maaş olsun, kira olsun. Tabii ödemek zorunda olduğu şeyler var. Onları tamamlamak için, yani günlük kurtarmak için mecbur o işleri alıyor. Halbuki biraz sabretse, biraz daha donanımlı bir doğru mekanik firmalarına, doğru bir damarlara değinse aslında biraz daha prestijli şantiyelerde, prestijli işler alma kabiliyetine sahip olabilir. Satmakta en çok keyif aldığın ürün hangisi? Klima santrali diyebilirim yani, bildiğimiz kökünden beri hani yaklaşık 10 seneye aşkındır hani bu meslekteyim. En iyi bildiğim şeyi, çünkü yani A'sından Z'sine kadar mekanik olarak hani sordunuz ya hani mühendis olsanı tavsiye edersiniz. Ben de mesela bir 6-7 ay sırf pratik olsun diye, hem de neyin ne olduğunu göreyim diye ben de elemanlarla, bizim arkadaşlarla omuz omuza çalıştık. Hiç Avrupa tarafını veya Amerika tarafındaki fuarlara gittiğin oldu mu? Yok, Avrupa'ya hani şu an bizim için biraz genç firmayız yani. Tamam 5-6 sene biraz kendimi hazır görmüyorum. Niye diyeceksiniz? Sertifikasyon boyutu var bu işin. Hani biraz daha Eurovent sertifikası mevzusu var. Yani Avrupa'ya açılmak için tam açılmak lazım. Hedefimiz de var. İnşallah 2027'ye falan düşünüyoruz. Bizim için biraz erken diyorum. Avrupa Peki ziyarete gittiğin yurt dışı fuarlar oldu mu Avrupa'da veya Amerika'da? Yok, maalesef olmadı. Tamam. Orada şeyi sormak istemiştim ben. Avrupalı üreticilerle Türk üreticiler arasındaki özellikle klima santrali tasarımı, kullanımı ne gibi farklılıklar var? Bunu hiç gözlemledi mi veya bir bilgi paylaşmak ister misin? Şöyle hani gitmesem de yine yakından takip ettiğim firmalar var, Avrupa firmaları. Mesela yani başarılı ürünler görüyorum. Ağırlıklı enerji sarfiyat açısından, hani enerji, ısı geri dönüşüm diyeyim. Daha az enerjiyle daha çok performans elde etmeye yönelik bir sistemler var ama dediğim gibi biz de biraz örnek almamız gereken konular var o tarafta. Peki iş dışında bir soru. Bir zaman makinesine sahip olsan hangi yaşına dönmek isterdin? Hangi yaşıma dönmek isterdim? Ve neden? Sen üniversite öncesinde dönüp farklı bir bölüm okumak ister miydin? Aslında çok eskiye gitsek yani bayağı keşke mesela 7 yaşında direkt mesela Avrupa'da kalsaydık. Yani çok ilginç olurdu. Yine özel bir soru ama sektörle ilgili aslında. Bir akşam yemeğine çıkacak olsam bu sektörden götüreceğin 3 kişi kim olurdu? Nereye giderdiniz, ne yerdiniz? Abi derin soru. Arkadaş, bizim bir Ergin Bey var. Yine beraber mesai arkadaşımız. Halihazırda da yine de bize desteklerini sağlıyor. Ergin Bey'i alırdım herhalde. Sonra Murat Bey var. Bize yine bu iklimlendirmede bize katkı sağlayan mühendislerden biri. Şu an Daikin'de çalışıyor. Murat Bey'i alırdım. Bir de bizim yine mesai arkadaşımız İlker Bey var. İlker Bey'i alırdım. Peki firmaların büyüklükleriyle ilgili bir sorumuz var. Bir firmanın büyüklüğü sence cirosuyla mı, karlılığıyla mı, işte teknolojik altyapısıyla mı, insan kaynağıyla mı? Sana göre büyüklük neyi ifade ediyor? Bana göre büyüklük kar oranı diyebilirim. Çünkü ciro yüksek olabilir ama kar oranı önemli.
Bir fuarlarla ilgili bir sorun var. Yurt içinde pek çok etkinliğe gidiyorsundur. 4 günlük, 3 günlük veya tek günlük etkinlikler. 10 yılda senin gittiğin fuarlarda sence bu fuarlar, etkinlikler sektörün gelişimine bir katkı sağlıyor mu? Ne gibi bir katkı sağlıyor? Sektörün gelişiminde yani mutlaka katkı sağlıyordur. Hani gençler geliyor, genç mühendisler geliyor, ziyaret ediyor. Kitapta gördükleri cihazları canlı dokunabiliyor. Hani mutlaka bir katkısı var ama sanki biraz daha böyle teknolojik ürünlerde biraz daha başka bir farklı bir şey lazım bir. Mesela Teknofest gibi biraz daha insanlara dokunabilecek bir metot gerekebilir bence. Peki müşteri ziyareti olabilir, müşteri toplantısı veya tedarikçinin size yaptığı bir toplantıda. Bu tarz toplantılarda hoşunuza gitmeyen bir davranış türü var mı? Mesela sen konuşuyorsun, karşı taraf dinlemiyor veya müşteriye gitmişsin, müşteri bilgisayarına bakıyor, telefonuna meşgul oluyor. Başımıza gelmedi diye geldi. Daha çok hani böyle ben biraz daha satış odaklı olduğum için hani bir de satış kökenli olduğum için müşteriye gidiyorsunuz böyle hani ciddi bir iş var ortada ama karşındaki insan sanki bunu şey gibi hani böyle biraz basit alıyormuş gibi geliyor. Önemsemiyormuş gibi geliyor. Tabii ki bir kapıya gittiyseniz oradan bir umudumuz var sonuçta işi almak için. Tabii biz tüm gücümüzle etik kurallar çerçevesinde yani saldırıyoruz müşteriye. İşi almak için ama müşteri dediği zaman ki hani maalesef sizle çalışamayacağız bu projede. Biz zaten hani sağlaşıp çıkacağız. Hani biraz sürüncemede bırakıyor bazı müşteriler. Cevap vermiyor. Alacak mısınız, almayacak mısınız? O biraz aynen o biraz şey yapıyor. Hani dediğiniz gibi bir çağrı geliyor, telefon geliyor. Biraz daha onun telefonu daha önemli oluyor onun için. Yani onlar biraz tabii biraz moral bozuyor. Ama düzelir inşallah diyelim yani. Alıştık. Peki satışı arttırmak için mevcut ürünlerle mi bunu yapmayı tercih ediyorsunuz yoksa işte yanında işte farklı ürünlerde sepete koyalım öylelikle ciro da artsın, satışımız da artsın şeklinde mi? Mevcut ürünlerin yanında kesinlikle ekstra ürünler mesela bizim genelde dediğim gibi yurt dışından tek proforma adı altında mesela bir ürün sorgu geliyor. O ürün bizde bizim üretmediğimiz bir ürün. Bunu müşterimize bildiriyoruz. Ama isterseniz bu konuda yardımcı olabiliriz diyoruz. Alsatını gerçekleştiriyoruz. Yani ihraç kayıtlı alıyoruz bir şekilde. Müşterini de memnun ediyoruz. Biz de alsattan isterseniz bir ufak da olsa bir komisyonumuzu ekliyoruz. Peki bu kişisel bir soru ama yine işle ilgili bir soru. Çalışma hayatında seni çok motive eden bir cümle var mı? Var. Ama hangisiydi? Birkaç tane var aslında da. Herkes rızkını yer. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir işi ne kadar böyle hani özenle böyle teklifini titizlikle hazırlasanız da bazen iş böyle anlamsız bir şekilde farklı bir firmaya gidebiliyor. Rakip firmalarda hani Avrupa firması olabilir, yerli firma olabilir. Tek moral kaynağımız o. Herkes rızkını yer deyip yola devam ediyoruz. Peki yaşayarak öğrenmeyi mi tercih edersin yoksa teorik bilgi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi? Teorik bilgi aldıktan sonra deneyimlemeyi daha tercih edersin. İşle ilgili son bir soru soracağım. 5 yıl önce Freshaire'i kurdun. Bugün olsa Freshaire'i Türkiye'de mi kurardın yoksa Azerbaycan'da mı kurardın? Yine Freshaire'i Türkiye'de kurardım. Zaten hani eklemek istiyorum. Azerbaycan'da da bir ortaklı şirketimiz mevcut. Aktif olarak faaliyet gösteriyor. Ama Freshaire'i yine de Türkiye'de kurardım. Türkiye'de kurardım. Şimdi tercih sorularımız. Bakü mü İstanbul mu? Valla ikisi de desem. Oransal? 50-50. 50-50. Marka mı fiyat mı? Fiyat. Fiyat. Yeni müşteri mi eski müşteri mi? Eski müşteri. Ofisten yönetmek mi sahada olmak mı? Sahada olmak. Satış günü mü tahsilat günü mü? Tahsilat günü diyelim. Tahsilat günü. Hızlı karar mı detaylı analiz mi? Duruma göre değişiyor. Bazen hızlı karar vermek zorunda kalıyoruz. Bazen de hani bu konuyu ele alıp böyle belki bir gün çeker, 2 gün çeker. Detaylı bir analiz yapıp doğru düzgün bir sonuçla gitmek daha mantıklı. Hiç hızlı karar alıp sonra pişman olduğun oldu mu? Olmadı desem. Olmadı. Aynen. Peki. Teklif ver bekleme arada dürt baskı yap. Ne oldu bizim teklif diye sorar mısınız? Arada dürterim tabii. Dürtersin. O işin kuralı. Risk almak mı? Temkinli gitmek mi? Risk almak daha ağır basıyor sanki. Ciro mu karlılık mı? Karlılık. Fuara katılmak mı? Birebir müşteri ziyareti mi? Kesinlikle birebir müşteri. Haftada ne kadar ziyaret yapabiliyorsun? Böyle bir hedefiniz var mı?
Haftada şimdi ya yurt dışında yurt içinde değişiyor. Yani yurt dışında olunca tamamen programlı bir şekilde gidiyoruz. Ama yurt içinde değişebiliyor. Hani spontane bir görüş olabiliyor. Günde demeyeyim de bir aylığa bölsek yani ayda belki 10 tane müşteri diyebiliriz. Geziyoruz. Excel mi CRM mi? Excel, Çay mı kahve mi? çay. Sektörden beğendiğin, takip ettiğin 3 tane marka. 3 tane marka. Üntes'i takip ediyoruz. Thermofan takip ediyoruz. Başka Smart Air. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? Bir uzun toplantı. WhatsApp mı, e-posta mı? WhatsApp. Emoji kullanıyor musun? Kullanıyoruz. En çok kullandığın emoji? En çok hani el ele sıkışıyor onu. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Müşteri kaybı mı, kar kaybı. Tiyatro mu, sinema mı? Sinema. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Usta çalışan. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatili. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Tenisle ilgili bir soru soracağım. Djokovic mi, Nadal mı? Nadal. Nadal. Şimdi son bir sorumuz var Alican. Vaktimiz var bunun cevap vermek için. Şu anda benim yerimde sen oturuyor olsaydın kendine hangi soruyu sormak isterdin? Yani bu çekimde şu soruyu da sorsaydınız keşke diyebileceğim bir soru var mı? Neden bu sektör? Neden? Çünkü günümüzde bu Covid'de gelen bir temiz havaya ihtiyaç daha da aslında gündeme geldi. Yani temiz havanın önemi daha net anlaşıldı. Mesela çok öncesine gitmeyeceğiz. Yani bu kapalı ortamlarda sigara içilmesinden tutun hani artık insanlar bilinçleniyor. Bu da insanları yani motive ediyor. Sonuçta zaman vardı. Uçakta bile sigara içiyorlardı. Evet. Temiz havanın biraz daha önemi ön plana çıktı diyebilirim. Son yapılan işte şehir hastaneleri olsun, tüneller, metrolar yani bunlarda hepsinde mesela temiz hava artık mesela yeni kanun da çıktı bu arada. Sığınak havalandırması ile ilgili. Artık her 6 daireli apartman bile mesela sığınak bulundurması zorunlu. Aynen. Yani biraz daha sanki geleceği var. Hani böyle temiz hava sonuçta herkesin ihtiyacı. Doğru. Kimse kirli havayı yutmak istemez. Biz de çalışmalarımız o yönde hani biraz daha bu yüzden bu sektörü geliştirmek için tabii. Covid döneminde sektördeydin. Öncesi sonrasında sence tasarımlarda bir değişiklik oldu mu cihazlarda? Ya cihazlarda tasarım değişikliği olmadı, eklemeler oldu. Yani önce mesela bu HEPA filtre dediğimiz biraz daha hani ince molekülleri tutacak kabiliyetine sahip filtre sistemleri biraz gelişti. Mesela bizim mutfaklarda mesela bile artık dumanın, kokunun dışarı atılmasını önleyen sistemler gelişti. Yani Covid'de zaten bir şey oldu. Bizim için milat gibi bir dönem oldu. Havalandırma sektöründe de yani kendini geliştirmek için aslında bir kapı açıldı diyebilirim. Peki Alican, çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hıvak Play'in bugün konuğu Fresh Air Hıvak Genel Müdürü Alican Kerimov oldu. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.